Ons altında bir düzeltme süreci artık başladı diyebiliyoruz. 2670, 2663 kırılmış durumda. Burada bir psikolojik destek olarak 2600'leri takip edeceğimizi söylemiştik. Aynı zamanda bakın şu 2287'den başlayan yükselişin minimum düzeltme sınırı da gene bu bölgede. Şu an için buradan bir destek aldığımızı söyleyebiliyoruz. Ancak burada tekrar alıcıların devreye girdiğini söyleyebilmemiz için yukarıda 2670'in geçildiğini görmemiz gerekecek. Burada bu tarz bir hareket, yükseliş gelecek olursa da gene 2790'larda bir çift tepe yapıyor muyuz? Bunu takip ederiz. Ancak 2600'lerin altında kalıcı olduğu takdirde de maksimum düzeltme sınırımız olan 2483-2447 uzun zamandır her analizde bahsettiğim bu destek bölgesine doğru satışların derinleşme ihtimali hala gündemde. Kısacası orta uzun vadeliler şu alanı takip edecek. Yukarıda 2670 geçildiğinde bir çift tepe için en kötü ihtimal bir çift tepe için umutlanabilirler. 2600'ün kırılması durumunda da bu maksimum düzeltme sınırına doğru satışların devamını bekleyebiliriz. Şimdi buradan altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde aslında görünüm biraz tatsızlaşmaya başladı. Bakın şurada bir önceki dibimiz vardı. 2609-2602'den geçen dün bir ara bunun altına indik. Oldukça tatsız bir süreçti aslında bu ve sonrasında da bakın gelen tepkiler son derece zayıf kalıyor. Aslında burada bir üçgen formasyonu da oluşmaya başladı. Tabii bu üçgen formasyonu bir filamaya da dönüşebilir. O yüzden burada biraz temkinli olmamız gerekecek. Yani ne demek istiyorum? Şu düşüş kadar şu üçgen aşağıda kırılacak olursa yani 2589'un altına inecek olursa şu filama kadar burada tekrar satışların derinleştiği bir süreç takip edebiliriz. O nedenle altın özelinde görünüm biraz bozulmuş durumda. Ancak biz gene şu düşüşün analizini yaptığımızda burada bir tepkinin başladığını söyleyebilmemiz için yukarıda 2635'in geçildiğini görmemiz gerekir. Eğer bu tarz bir hareket gelecek olursa şu aşağıdaki negatif görünüm biraz toparlamış olacak. En azından aktif olmayan bir formasyon, bir oluşum olarak kalacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde, saatlerde bu 2635 geçiliyor mu? Bunu takip edeceğiz. Bu tarz bir kırılım gelirse 2664'ler minimum tepki sınırı, maksimum ise yukarıda tekrar 2700'ler gündeme gelecektir. Ve bu tarz yükselişlerde tepki olarak kalır. Ancak 2700'lerin hatta burada 2714 diyelim üstünde kalıcı olduğu takdirde tekrar 2790'lara doğru burada yükselişlerin devamı beklenebilir. Ancak tabi bunun için öncelikle şu yatay banttan kurtulması gerekiyor. Altının yukarıda 2635 geçiliyor mu? Bu oldukça kritik olacak. Aşağıda 2589 kırılacak olursa da bakın bu tür bir harekette de aslında şu yükselişin analizini yapmamız gerekir. Şunları bir temizlemek istiyorum hemen. Bakın şu dipten başlayan esas büyük yükselişin artık düzeltmesine girdik demek olacak. Ve aslında bakın buradan da baktığımızda dünkü aşırılığın da %61.8'den çok güzel bir dönüş aldığını görüyoruz. Aslında burada benim bir hatam var. Bakın şu yükselişi analizini yapmayı atlamışım. O yüzden kusura bakmayın. Bakın bu düşüşü çok net görebilirdik aslında. Şu yükselişin analizini yapsaydık aynı zamanda bakın şurada da tepe bölgesi. İşte zaman zaman bazı şeyleri gözden kaçırabiliyoruz. Düşük zaman dilimlerine çok odaklanınca şu geniş açıdan bakmayı atladığımızda bu tür sorunlar da yaşanabiliyor. Bu da güzel bir örnek oldu analizler için. Kısacası evet şu alana baktığımızda bir negatif görünüm var. Ancak şu son yaptığımız analizle birlikte önemli bir bölgeden de destek bulduğumuzu görüyoruz. Uzun lafın kısası ama gene biz yukarıda 2635 geçiliyor mu bunu yakından takip ediyor olacağız.